Kendi paramla almış olduğum bir repertuar programını bugün size tanıtmak istiyorum. Kanalı ilk açtığım zamanlarda Setlist Helper diye bir tane repertuar programı tanıtmıştım. O günden bu yana hala o programı kullanıyordum. Bir gün bir tane takipçim bana mail attı. Dedi ki bir tane repertuar programı geliştiriyorum. Setlist Helper'dan daha gelişmiş olacak. Daha güzel özellikleri olacak ve gerçekten de eksik yerlerini sen söyledikçe, takipçilerin söyledikçe tamamlamaya çalışacağım dedi. Ben de programı indirdim, denedim. Gayet güzel program. Birkaç tane eksiğini gördüm. Aslında eksiği denmez de yani olsa daha iyi olabilir dediğim birkaç özellik vardı. Onları söyledim ve gerçekten yazılımcı arkadaş kısa bir sürede bütün isteklerimi tamamladı. Şimdi bu uygulamanın şöyle bir özelliği olacak. Geliştiricisini birebir tanımıyorum ama kendisiyle Zoom'dan bir toplantı yapmıştık. Bana programın anlamadığım taraflarını detaylıca anlattı. Yani yüz yüze sadece Zoom üzerinden görüştük. Kendisi gerçekten çok kibar ve çok bilgili bir adam arkadaşlar. Onun için şunun garantisini veriyorum. Uygulamayı indirdikten sonra bu videonun altına isteklerinizi yazarsanız, yorumunuzu okuduktan sonra hakikaten bu özellikle olsa süper olur diyeceğimiz bir özellikse ben eminim geliştirici onu mutlaka ekleyecektir. Yani uygulamayı geliştiren arkadaş gerçekten yeniliklere çok açık bir arkadaş. Uygulamayı size göstermeden önce neden repertuar programına ihtiyacımız var? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Eskiden böyle büyük dosyalarımız olurdu. Rock, pop, oyun havası, türkü böyle ayırdığımız klasörlerimiz olurdu. Fakat artık bunlar çok eskide kaldı. Yani artık bir repertuar götürüp önümüze koymak ve onun açısından şarkı aramak gerçekten hem yük oluyor bize hem de büyük zaman kaybı oluyor. Peki ama bir tane repertuar uygulaması yerine neden ekran görüntüsü çekip galerinde kaydedip onu kullanmıyorum? Ben onu da denedim arkadaşlar ama gerçekten o da zor oluyor abi. Aradığım bir şarkıyı bulmak ölüm oluyor ya da şöyle değiştirip bulmak çok zor oluyor. Yani bence profesyonelliğe uygun olmuyor. Aynı zamanda transpoze bilgisi olmayan arkadaşlarımız mesela la çalıyor şarkı onu do okumak istiyor. Bütün akorları silip yazmak yerine bu uygulamalar sayesinde transpozeyi otomatik yapabiliyoruz. Bir de bazı şarkılar çok uzun oluyor sözleri. Dolayısıyla iki tane ekran görüntüsü alıp geçmektense repertuar programı sayesinde otomatik onu kaydırabiliyoruz. Yani repertuar uygulamalarının bu artıları da oluyor. Yani kısaca repertuar uygulamaları bizi hem yükten kurtarıyor, o dosyaları taşımaktan kurtarıyor. Hem de bize bir zaman kazandırıyor. Sahnede bir şarkıyı aramakla uğraşmıyoruz. Hemen oradan A'dan Z'ye sıraladığımız için ya da herhangi bir repertuarı önceden hazırladığımız için biz şarkılarımızı bulmak, şarkılarımızı ard arda çalmak, şarkılarımızı bulmak çok daha kolay oluyor. Bu arada uygulamanın adını söylemeyi unuttum. Uygulamanın adı Gitar Setlist Pro. Hem Android tarafında var hem iOS tarafında var. Gerçekten işe yarar bir uygulama. Yıllık ücreti var. Yıllık ödüyorsunuz. Ama uygulamayı yazan arkadaş masrafları çıkarttıktan sonra uygulamayı ücretsiz bile yapabileceğini söyledi. Bakalım bunu zamanla göreceğiz. Şimdi isterseniz bir uygulamaya geçelim. Hem de Setlist Helper'dan yani benim ilk tanıttığım uygulamadan farkları neler? Benim eklettiğim özellikler neler? Bunlardan bahsedelim. Gitar Setlist Pro'yu açıyorum. Uygulama çok hızlı başlıyor zaten. Uygulamayı açar açmaz ana menü karşıma geliyor. Ana menüde en yukarıda oyun havası yani benim en son kullandığım repertuar var. Bakın şu alt tarafta repertuarlarım kısmında benim hazırladığım repertuarları görüyorsunuz. Aslında uygulamanın mantığı şu. Sen uygulamaya bir sürü şarkı ekliyorsun. Tüm şarkılar kısmına gireyim. Bakın burada eklediğim bütün şarkılar var. Türkçe, yabancı, karışık, oyun havaları hepsi burada. Ama ana sayfadan İstediğim repertuarı kendim oluşturup tüm şarkılar kısmından o repertuara şarkı ekliyorum. Mesela çaldığımız restoranın, çaldığımız kafenin, çaldığımız otelin adını ekleyip mesela Paradiso diye bir yerde çalıyoruz biz. Orada çaldığımız şarkıları o klasöre attım. Türkçe diye bir klasör yaptım. Oraya attım. Yani bütün repertuarlarımızı burada özelleştirebiliyoruz. Burası çok güzel bence. Çünkü mekanlara göre, çaldığımız yere göre yaptığımız repertuarları ayrı ayrı burada görmek bence çok daha pratik oluyor. Öncelikle uygulamanın Setlist Helper'dan başlıca farkları ne? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci fark en önemlisi bence bu arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarda bazen repertuar hazırlıyoruz. Bu repertuarları kağıttan fotoğrafını çekip Instagram'da paylaşıyorum. Bu uygulama sayesinde bu olayı tamamen başka bir boyuta taşıyacağız. Yani şöyle olacak. Mesela burada Türkçe diye bir repertuar yaptım ben. Ayarlara giriyorum. Ayarlar kısmında şurada aşağı indiğimde set listini paylaş, ilham ver diyor. Buna basıyorum. Hangi set listimi paylaşmak istiyorsam onun adını seçiyorum. Mesela yabancıyı seçtim. Buradan bütün ayarlarını yapıyorum. Burada tarzı yazıyor. Türkçe, rock, pop. İşte dil yazıyor. Mekanlar yazıyor. Zorluk yazıyor. Burada açıklama kısmı var. Buraya kendi adınızı yazıp mesela ben buraya ne yazdım? Yabancı muzo gitar yazıyorum. Muzo gitar yazdığımda aramalara bir de aramalara girelim setlistlere. Diğer setlistleri keşfet var. Burada benim paylaştığım repertuarlar çıkıyor. Yani siz muzo gitar yazıp benim paylaştığım bütün setlistleri, bütün repertuarları direkt görebiliyorsunuz, direkt bulabiliyorsunuz. Bu bence mükemmel bir özellik. Çünkü başkalarının da paylaştığı repertuarı çalmak, oradan şarkılar keşfetmek bence gerçekten olağanüstü bir duygu. Ayrıca bu özellik sayesinde yaptığımız repertuarları paylaşarak
ki paylaşmaya teşvik ederek iPad'imizi kaybettiğimizde ya da telefonumuz çalındığında, Android'imiz çalındığında uygulamayı yeniden indirdiğimizde kendi repertuarımızı buluttan direkt çekebiliyoruz. Muzo Gitar yazıyorum. Benim paylaştığım bütün repertuarlar karşıma çıkıyor ve repertuarlarımı tekrar cihazıma indirebiliyorum. Aslında şöyle bir özellik yapılabilirdi. Login sistemi yapılabilirdi. Yani kullanıcı adı ve parolayla giriş yapardık. Yeni bir cihaza geçtiğimizde kullanıcı adı ve parolamızı girerek eski repertuarlarımızı indirebilirdik. Fakat yazılımcı bunu yapsaydı insanlar belki daha az repertuar paylaşırlardı. Şimdi bu sayede ne oldu? Kendi repertuarlarını yedeklemek istiyorsan mecbur paylaşmak zorundasın. Ki bence paylaşmak güzeldir. Bu kanalın da en büyük özelliği biliyorsunuz. Bildiğim bütün şeyleri sizle paylaşmayı çok seviyorum. Lütfen siz de videolara like atıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. İkinci en büyük farkı ise şu arkadaşlar. Ben Setlist Helper'ı yıllardır kullanıyorum. Fakat gerçekten bir şarkıyı düzenlemek çok zor. İçinde böyle küçük kareler çıkıyor. Akorları oraya yazıyorsun falan. Ama bunda gerçekten bir şarkıyı düzenlemek bakın şu kadar kolay. Düzenleye basıyorsun. Sözlere geliyorsun. Buradan istediğin gibi düzenleme yapıyorsun. Setlist Helper'da bu gerçekten çok zor. Kullanan varsa zaten biliyordur. Şimdi şarkıyı açtığımızda sağ üstte YouTube işareti var. Spotify işareti var. Şimdi bu YouTube işareti ne işe yarıyor? YouTube'a bir kere bastığımızda bu şarkıyı buluyoruz. Pinani zaten kendisi aratıyor. Bir kere eşleştiriyorum mesela bu şarkıyı. Bakın şimdi YouTube işareti renkli oldu. Artık eskisi gibi gri yanmıyor. Artık YouTube işaretine bastığımda bu şarkıyı YouTube'dan istediğim zaman dinliyor olabileceğim. Aynısı Spotify için de geçerli. Buna bastığımda şarkıyı direkt bana Spotify'dan açacak. Bu özellik de şarkıya çalışırken şarkıyı dinlemek istediğimizde ya da istediğimiz zaman şarkıyı dinlemek istediğimizde YouTube'a, Spotify'a basarak direkt o şarkıya gidiyoruz. Çok güzel bir özellik. Yazılımcı arkadaş bunu gerçekten çok iyi düşünmüş. Setlist Helper'dan ayıran başka bir özellik ise Grid diye bir özelliği var. Bakın şarkıyı açtığımda Grid yazıyor akorların yanında. Buna basıyorum ve şarkının akorları ölçü ölçü çıkıyor. Yani si minörü bir ölçü çalacağım, mi minörü bir ölçü, la majör, re majör birer ölçü çalarak gideceğim. Şarkıyı hiç bilmiyor bile olsam bakın mesela 4. kısımda 2 vuruş re majör, 2 vuruş fa diyez majör çalacağım. Yani grid özelliği de şarkının sözlerini kapatıp hiç açmadan sen şarkıyı hiç bilmiyorsan direkt kaç kere akorları çalacağını gösteren mükemmel bir özellik. Grid özelliği gerçekten başkalarına eşlik ederken çok işe yarıyor. Zaten yazılımcı arkadaş da gitarist olduğu için kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir uygulama tasarlamış. Mükemmel olmuş bir özellik. Uygulamayı karıştırdıkça gerçekten ufak ufak detaylar buluyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mesela tüm şarkılara girdin. Dön bak dünyayı çaldın. Sahneyi açtın. Şimdi şarkıyı çaldın. Çaldın abi şarkı bitti. Sonra tekrar buna bastın. Karıştıra basıyorsun. Sonraki şarkıya geçiyorsun. Rastgele sana bir tane şarkı açıyor. Geçtin. Rastgele bakın şarkılar arasında geçiş yapıyorum. Yani senin ne çalsam derdinden kurtarıyor aslında. Kendi repertuarının içinde de bunu yapabiliyorsun. Mesela ana sayfadan Türkçe'ye gireyim. Modelden değmesine ellerimizi çaldım diyelim. Şarkı bitti. Karıştıra açtım. Geçiyorum. YMCA'ye geçiyor. Değer mi içe geçiyor. Ama sanırım bunu tüm şarkılar içinde yapıyor. Yani sadece repertuarın içinde yapmıyor. Bakayım bir. Evet, burada yabancı şarkılarım yok. Buradan yazılımcı arkadaşa seslenelim. Mutlaka bunu en kısa sürede düzeltsin. Bakın düzeleceğine adım gibi eminim. Siz de göreceksiniz. Uygulamayı indirdiğinizde belki de bunu çoktan düzeltmiş olacak. Uygulamanın üzerine yerleştirilmiş ufak araçlar var. Bunları hem ana sayfada hızlı araçlar kısmında görüyoruz. Ayrıca aşağıda araçlar kısmına girerek buradan da uygulamanın içine yerleştirilmiş araçları görebiliyoruz. Mesela akor tablosu bile var yani. Metronom var. Yani uygulamanın içerisine ihtiyacımız olacak ufak araçlar da yerleştirilmiş. Videonun başında da dediğim gibi tamamen yerli bir uygulama bu. Siz de uygulamayı karıştırdıkça detaylı özelliklerine erişebilirsiniz. Gerçekten uygulamayı kullanması, şarkıları düzenlemesi çok kolay. Bu arada unuttuğum bir kısım var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Uygulamaya şarkıyı internetten ekleyebildiğimiz gibi herhangi bir kağıda da yazmış olduğunuz akorları ve şarkı sözlerini ayırt edip uygulamadaki repertuarınıza ekleyebiliyorsunuz. Yani hem internetten ekleyebiliyorsunuz hem de hali hazırdaki kağıtta bulunan repertuarlarınızı tekrar yazma derdi olmadan uygulamadaki repertuarınıza ekleyebiliyorsunuz. Bu da işinizi hızlandırıyor diyebiliriz. Bundan sonra canlı yayınlarda yaptığımız repertuarları ben bu uygulamaya ekleyeceğim. Çünkü paylaşması gerçekten çok kolay ve ücreti de eğer bu işi yapıyorsanız yıllık olarak düşündüğümüzde bence gayet cazip. Şu anda sanıyorum yıllık ücreti 500 TL. Sonra artar mı, iner mi, bedava mı olur hiç bilmiyorum. Ama bence gerçekten yıllık olarak düşündüğümüzde 500 TL gayet makul bir rakam oluyor. Eğer bu işi yapıyorsanız yani bu işten para kazanıyorsanız bence uygulama gerçekten kuruşu kurşuna değer. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Beni like'larınızla destekleyebilirsiniz. 30.000 abone açtık. Bu benim için ulaşması imkansız bir rakamdı. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.